Ünlü Alman besteci, Berlin sokaklarında dolaşırken, yanında yakın arkadaşıyla. Bir evden sesler duydu. Kulak verip dinledi. Kendi bestesiydi bu. Duyar duymaz anladı. Ancak zor bir parçaydı. Kabul etmek gerekti. Piyano başındaki kız, çalmayı bıraktı. Buradan sonrasını çalamıyorum işte. Bestecisi burada olsaydı şimdi keşke. Beethoven tam o anda kapının önündeydi. Ev, yoksul bir kundura tamircisi eviydi. Kapıyı tıklatarak izin isteyip girdi. Kendisini tanıtıp saygıyla selam verdi. Arkadaşımla buradan geçerken duyduk sesi. Güzel çalıyordunuz. Tebrik ederim sizi. Bu şarkı benim bestem. Aklımda notaları. Siz de lütfen not edin. Yapmayın hataları. Genç kız, kör olduğunu söyledi besteciye. Aklında kalanları çalıyordu sadece. Besteci izin alıp oturdu piyanoya. Sonuna kadar çaldı tuşlara vura vura. Bittiğinde üçü de ayakta alkışladı. Besteci başıyla onları selamladı. Kıza dönerek sordu. Var mı başka arzunuz? Yanıt verdi kız hemen. Güzel çalıyordunuz. Ben doğduğumdan beri dünyayı hiç görmedim. Ama hiç üzülmedim. Fazla önem vermedim. Annem babam sağ olsun çok ilgi gösterdiler. Her şeyi tarif edip bana çok şey verdiler. Hayalimde canlandı bütün anlattıkları. Eşyaları, renkleri, güneş ve yıldızları. Ama tek bir şeye hiç aklım ermedi benim. Ay ışığı nedir ben tasavvur edemedim. Bana ay ışığını tarif eder misiniz? Gökte nasıl duruyor? Lütfen söyler misiniz? Besteci hem şaşırdı hem zor durumda kaldı. Bir an sessizlik oldu, düşüncelere daldı. Sonra genç kıza döndü. Sana tarif edeyim. İzin verirsen tekrar piyanoya gideyim. Besteci piyanoyla tarif ederken ayı, herkes kulak kesildi, ilk kez duydu parçayı. Tuşlara dokunarak parçayı söyleyince, kızın gözlerinden yaş döküldü ince ince. Ay ışığı sonatı orada bestelendi. Konser salonlarında yüzyıllarca dinlendi. Arkadaşıyla izin isteyip ayrıldılar. Genç kızla annesi ona hayran kaldılar. Hızlı hızlı yürüyüp eve gitmek istedi. Arkadaşı merakla, "Ne bu acelen?" dedi. Çok güzel eser oldu. Evine gitmem gerek. Unutmadan parçayı notaya dökmem gerek.